Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle hepinize iyi sabahlar diliyorum tekrardan. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda şu anda yayın konuğum. Bugün kanser önlenebilir mi? Bununla ilgili birçok şey konuşacağız esasında radyasyon onkolojisi üzerine hocamla. Hoş geldiniz hocam. Hoş İyi bulduk. sabahlar olsun. Sağ olun hepimize. Evet, kanser önlenebilir mi? Olabilir mi böyle bir şey hocam? Evet, kanser önlenebilir. Özellikle kanser ölümlerinin %50'si neredeyse önlenebilir faktörlerin, değiştirilebilir faktörlerin kendi hayatımızda yapabileceğimiz değişikliklerle önleyebiliyoruz. Mesela çok örnekler vereyim bununla ilgili. Mesela kilolu olmak bir kanser sebebi. Bununla 13 ayrı kanserde kilolu olmak, obez olmak ya da aşırı kilolu olmak 13 ayrı kansere sebep olabiliyor. Siz bunu hayatınızdan çıkardığınızda onların bir kısmını engellemiş olabiliyorsunuz. Diğer bir şey sigara, bildiğiniz gibi. Diğer bir şey elektronik sigaralar. Evet. Özellikle sigara ve elektronik sigaraların birlikte kullanımı sadece sigaradan daha fazla kansere yol açıyor. Bu artık bilimsel olarak ispatlandı. Yani sigara ve elektronik sigara hayatınızdan attığınızda, alkol yine yaklaşık 5 katlık kanser artış riskiyle ilişkilendirilen bir ürün. Bunu hayattan çıkardığımızda, doğru bir beslenme stratejisi geliştirdiğimizde, aşılarımızı yaptırdığımızda, mesela hepatit B aşısı çok tipik örneği. Zaten doğuşta çok fazla izin dahi neredeyse alınmadan yapılan bir aşı, hepatit B aşısı. Yine HPV aşıları biliyorsunuz çok popüler. Özellikle rahim ağzı kanserleri ve ağız kanserleriyle ilgili ciddi azalmalara yol açabiliyor. Bu aşıların yaptırılmış olması. Yine egzersiz. Egzersiz. Günün çok sonunda kilo kontrolüyle de bağlantılı olarak Değil mi hocam? egzersiz yapıyor olmak ki bu haftada 3 saat alnımızdan ter getiren herhangi bir egzersiz. Herkes farklı egzersizleri seçebilir. Tabii hocam dışarıda yürümesi, koşması bile bir insana güzel. Öyle Aynen. değil mi? Temiz hava. Aynen. Çoğu hastamız hızlı yürüyüşü tercih ediyor. Hızlı yürüyüş daha tercih ediliyor, doğru. Ulaşılımı belki kolay. Daha bir şeye kolay. kayıt olması gerekmiyor belki onunla ilgili. Ama günün sonunda egzersiz, kilo kontrolü ve doğru bir beslenme stratejisiyle Şimdi aslında beslenmeye kansere- gireceğim hocam. Evet. Beslenmeyi öyle es geçmeyeceğim. Evet, aynen. Sıkıştırmayacağım araya. Beslenmeyi şöyle bir dosyasını açalım. Beslenme kanser ilişkisi nedir hocam? Beslenme, yanlış beslenme kanseri tetikler mi? Tabii kanser çok faktörlü bir hastalık. Yani cevap vermesi çok kolay değil onun için Değil. bu soruya. Ama elbette beslenmenin belli oranda katkısı olduğu durumlar olduğunu biliyoruz. Mesela katkı maddelerinin kullanımı çok meşhur. Mesela paketli gıdalar hocam. Evet, yani aslında ultra processed food denilen işte fazla işlenmiş gıdaların tüketimi genel olarak kanserle ilişkili bulunuyor. Ve yine bozulmayan ürünler, mesela bir işte sosis, sucuk, salam, bunlar uzun bozulmama ömürlerine sahipler. Veyahut bir ketçap gibi bir ürün mesela. Hani domates sosuyla kendimiz hazırlayalım. Çünkü ketçap gibi bir şey kullandığınız zaman Organikleri de var şimdi hocam mesela. Onlar evet, ama sizce yine içerik olarak bak ya, içeriğe çok dikkat etmemiz lazım. İçerikte genellikle aslında size şekeri sunmak için yanına konulan bir sürü kimyasaldan oluşuyor. Aslında şeker yediriyor size ama o kadar çok kimyasal var ki içinde o bir artık çok işlenmiş gıda haline geliyor. Aslında ondan uzaklaşmaya çalışmak lazım. Aslında bozulan şeyler daha sağlıklı, bozulmayan şeyler daha problemli olabilir. İşte tabii kurtlu elma arıyoruz. Aynen. Mesela çok tuzlu gıdalar vardır böyle bazı yerlerde var. Mesela Van'da meşhurdur tuzlanmış şey, tütsülenmiş şey. Hiç bozulmaz onlar. Evet. Mesela aslında onlar da kanserle ilişkisi gösterilmiştir. Dolaylı olarak beslenmede Tütsülenmiş o suşiler hocam. evet, yani onların da aşırı tüketimi problemli olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Izgara. Izgara da kesinlikle Türk kanserojen. kültüründe çok fazla olan bir Evet, şey yani yani barbekü, ızgara değil mi? Evet. Mangal muhabbeti. Yanıkta oluşan hidrokarbonlar maalesef kanserojen. Yani çok lezzetli biliyoruz. Onu da kısıtlayarak çözebilirsiniz. Ay, iyi ki yani, yemiyorum ben ne güzel. Evet, yani buğulama tarzı ya da o işte kaynatma tarzı aslında daha sağlıklı. Tencere yemekleri. Çok sıcağı attırmayan. Yine çünkü dışarıda yediğiniz zaman mesela patates kızartması belki evde sakin olarak kızarttığınız zaman aşırı zararlı olmayabilir ama bunu dışarıda yediğiniz zaman 300 derecede kızartmak zorundalar. İşte bunu arttırmak yine potansiyel kanserojenleri arttırabilir. Çünkü hızlı üretmek zorundalar. Evet. Çok ısıtıyorlar. Bu ısıtma sırasında da potansiyel kanserojenler çıkabilir. Ama hani beslenme tavsiyesi Asitli olarak. içecekler hocam. Asitli içecekler şöyle, hani genel olarak hani aslında biliyorsunuz alkali beslenme daha akılcı bir şeydir.
her zaman hani mümkünse alkali beslenin diyoruz. Biz asidik bir beslenme aslında bize çok faydalı değil. Kemik sağlığına da çok faydalı değil. Vücut sağlığına da faydalı değil. Sindirim açısından da hocam. Aynen. Mideyi yoruyor. Yani çok önermiyoruz. Onun için alkali beslenme daha mümkünse yapılması önerilen bir şey. Ve tabii Akdeniz tipi beslenme. Aslında bizim genellikle Akdeniz tipi beslenme dediğimiz beslenme taze sebze ve meyvelerden oluşan sağlıklı bir diyet. Bunu sağlayabildiğimiz zaman aslında kanserden ve diğer söylediğim sigara, alkol ve diğer faktörlerden kaçarak aslında kanserden uzaklaşabiliriz. Evet. Evet, ben şekeri de sormak istiyorum. Şimdi şeker çok konuşuluyor hocam. Yani işte şeker, rafine şeker artık hani farkındalığımız da biraz yükseldi. Rafine şeker kullanmadan birçok tarif yapabiliyoruz artık. Eskiden böyle bir şey yoktu çünkü bilmiyorduk. Bu kadarını bilmiyorduk. Ama rafine şekersiz de hayat geçebiliyor. Aynen. Ama eskiden böyle bir şey yoktu. O yüzden insanlar zaten daha hızlı yaşlanıyordu. Yaşlanmayı da tetikliyor şeker. Muhakkak. Yaşlanma etkisi de var. Kanserle şekerin ilişkisi hocam. Hep konuşulur, hep söylenir. Dikkat etmemiz lazım. Doğada şeker yok. Doğada balda ve meyveler dışında aslında şeker yok. Şekeri biraz biz hani kaşınıp kendimiz yapıyoruz diyelim. Evet. Aslında bizim vücudumuz şekeri sindirmeye göre de pek evrilmemiş. Eğer siz düzensiz şeker yedirirseniz toplumun neredeyse yarısından fazlasını zaten tip 2 diyabet hastası yaparsınız. Çünkü pankreas zaten bu şekere karşılık verebilecek şekilde evrilmemiştir insanlarda. Çoğu insan etrafta karaciğer yağlanması ve şeker hastalığından müzdarip. Sebebi aslında şekerin yanlış kullanımıyla ilişkili. Şeker doğada yok, kullanmamamız lazım aslına bakarsanız. Evet. Bunu ya da meyvelerden aldığınız yeterli. Meyveyi de meyve olarak, meyve suyu olarak değil. Çünkü meyve suyuyla ilişkilendirilmiş kanserler de vardır. Mesela prostat kanseri ve meme kanserini arttırdığı gösterilmiştir meyve sularının. Çünkü orada da siz meyveden esas elde etmeniz gereken o lifli faydayı almıyorsunuz. Lifleri, posayı bir kenara atıyoruz. Sadece onun işte şekerinden biraz istifade ediyoruz gibi oluyor. Bu sebepten karşılanmamış yüksek oranda şeker bir kere bize kilomuzu arttırdığı için sağlıklı değildir. Çünkü kilo artışı dediğim gibi 13 ayrı kanserle zaten ilişkili. Bir kere kiloyu arttırabilir. Bu yüzden dolaylı olarak, direkt olarak işte şeker yedi kanser oldu kadar basit değil. Çünkü kanser zaten çok basit bir hastalık değil. Ama şeker tüketmek gerçekten insanlarda kilo artışıyla maalesef kansere yol açabilmektedir dolaylı olarak. Peki hocam, radyasyon onkolojisinde en son yenilikler nelerdir? Tabii insanlar kanser olmasın ama yine elbette Tabii. kanser olunuyor bildiğiniz gibi. Kanserin tedavisinde önemli yöntemlerden bir tanesi radyasyon onkolojisi. Radyasyon onkolojisinde biz son zamanlarda görüntü aracılı radyoterapide epey yüksek teknolojiye ulaştık. Tomografiyi kullanıyorduk eskiden. Şimdi hem tomografiyi kullanıyoruz hem 1,5 Tesla MR'ı kullanarak radyoterapi yapabiliyoruz. Yani MR cihazıyla radyoterapi cihazlarını birleştirebildik. Bu bence önemli bir gelişme. Yine brakiterapi dediğimiz yakından radyoterapiyi 3 boyutlu diğer görüntüleme yöntemleriyle birleştirip modern olarak uygulayabiliyoruz. Bu da sadece kanser hastalarında değil, bazen işte keloid gibi selim hastalıklarda da aslında kullanabildiğimiz, vücuda az radyasyon veren özel bir radyoterapi tipi brakiterapi. Bütün bunları hastaların özellikle yaygın metastaz durumunda sistemik tedaviyle sınırlandırılıyor hastalık belli noktalara. O noktalara yönelik radyoterapinin önemi giderek artıyor. Neredeyse bütün kanserlerde vücutta yayılmış metastatik odaklara yönelik yapılan nokta atışlarının hastanın sağ kalımı üzerine faydası gösteriliyor. Sınırlı sayıda metastaz olduğunda özellikle. Bu sebeple radyoterapiyi bu şekilde çokça gerektiği durumlarda kullanabiliyoruz. Peki radyoterapilerin tek başına çözüm oluşturduğu kanser tipleri var mı hocam? Tabii. Bunun mesela ses teli kanseri çok tipik örneği. İşte bazen şarkı söyleyenlerde, bazen işte sesini kullanan öğretmen gibi popülasyonlarda, bazen ses teli kanseri oluyor insanlarda. Sadece ses teline sınırlı bir hastalık bu. Burada cerrahi yaptırabilirsiniz elbette. Ama cerrahide genelde ses telinin bir kısmının kaybıyla ve ses kalitesinin düşmesiyle karşımıza çıkıyor. Tabii bu durumda insanların profesyonel hayatını etkiliyor. İşte bir öğretmenin sesinin kısılmasını düşünün. Mesela radyoterapi ses teli kanserinde, evet şarkıcılarda da yine aynı şekilde ses teli kanserlerinde tek başına radyoterapi uygulamalarıyla çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Yine cilt kanserleri var. Mesela yüz çevresi cilt kanserleri çok tipik bir örneği. Yüz çevresindeki cilt kanserlerinin
ameliyatları çok başarılı ama ameliyat sonrası kozmetik sonuçlar ortaya çıkıyor. Çünkü sonuçta bir kesi var ve bu kesinin iyileşmesi değişik görüntülere yol açabiliyor ama radyoterapiyle biz hani önemli kozmetik soruna yol açmadan işte dudak kanserleri, burun içi kanserler, yine yüzdeki cilt kanserlerinde radyoterapiyi sadece tek tedavi olarak kullanabiliyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Tekrar beklerim sizi. Esasında başka sorularım da vardı ama süremiz yetmedi bu kadar. Ben teşekkür ederim. Sağ Her olun. zaman beklerim. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.